Rumeli, yüzyıllar boyunca farklı milletlerin, farklı dillerin ve farklı dinlerin bir arada yaşadığı büyük bir coğrafyaydı. Sırplar, Bulgarlar, Arnavutlar, Yunanlar, Boşnaklar ve daha birçok topluluk bu toprakların tarihini birlikte şekillendirdi. 14. yüzyılın ortalarında Osmanlı orduları Rumeli'ye geçtiğinde karşılarında yalnızca kaleler ve ordular yoktu. Köklü geleneklere sahip toplumlar vardı. Bir şehri fethetmek, bir kaleyi ele geçirmek, devlet kurmak için yeterli değildi. Asıl mesele, fethedilen bölgelerde uzun süre kalıcı olabilmekti. Bu nedenle Osmanlı yalnızca askeri güce güvenmedi. Yeni fethedilen bölgelerde yollar açıldı, köprüler inşa edildi, kervansaraylar kuruldu, vakıflar oluşturuldu ve kısa süre içinde Rumeli'nin birçok noktasında tekkeler yükselmeye başladı. Bu tekkelerin önemli bir bölümü Bektaşi dervişleri tarafından yönetiliyordu. Peki neden? Osmanlı Devleti, Sünni bir devlet olmasına rağmen Rumeli'nin birçok bölgesinde neden özellikle Bektaşi dervişleri ön plana çıktı? Bu soru, bugün bile tarihçilerin üzerinde durduğu önemli konulardan biridir. Fransız araştırmacı Nathalie Claire, Arnavutluk ve Balkan Bektaşiliği üzerine yaptığı çalışmalarında, Bektaşi tekkelerinin yalnızca dini kurumlar olarak görülmemesi gerektiğini belirtir. Ona göre bu yapılar, aynı zamanda sosyal hayatın örgütlendiği, yolcuların ağırlandığı, yoksulların desteklendiği ve yerel halkla sürekli temas kurulan merkezlerdi. Kanadalı araştırmacı Robert Elsey ise Arnavut Bektaşiliği üzerine yaptığı araştırmalarda Rumeli'de kurulan birçok Bektaşi tekkesinin bulundukları bölgelerde zamanla önemli kültürel merkezlere dönüştüğünü ifade eder. Bu tekkeler yalnızca ibadet edilen yapılar değildi. Misafirhaneleri vardı, aşevleri vardı, tarım yapılan vakıf arazileri vardı. Bazılarında eğitim veriliyordu. Bazıları ise çevresindeki köylerin ekonomik hayatına doğrudan katkı sağlıyordu. İşte tam da bu nedenle Bektaşi dergahları Rumeli'de kısa sürede güçlü bir etki alanı oluşturdu. Ancak bu etkinin nasıl yorumlanacağı konusunda tarihçiler arasında tam bir görüş birliği yoktur. Bazı araştırmacılar bunu Osmanlı'nın sosyal bütünleşme politikalarının bir parçası olarak değerlendirir. Bazıları ise özellikle Balkan tarih yazımında bu sürecin yerel toplumların kültürel dönüşümünü hızlandırdığını savunur. İşte bu belgeselde Rumeli'deki Bektaşiliği ne yalnızca bir dini hareket olarak ne de tek yönlü bir siyasi araç olarak anlatacağız. Belgelerin söylediğini farklı tarihçilerin değerlendirmeleriyle birlikte inceleyeceğiz. Çünkü tarih ancak farklı kaynaklar birlikte okunduğunda gerçek anlamını kazanır. Neden Bektaşilik? Rumeli'de kurulan her tekke aynı amaçla inşa edilmedi. Bazıları ıssız yolların kenarında yolcuları ağırlıyordu. Bazıları yeni kurulan köylerin yanında yükseliyordu. Bazıları ise henüz Osmanlı idaresine yeni geçmiş şehirlerin dışında faaliyet gösteriyordu. Bütün bu yapılar bulundukları bölgenin şartlarına göre farklı görevler üstleniyordu. Fakat ortak bir özellikleri vardı. Devletin ulaşamadığı yerlere çoğu zaman ilk ulaşanlar onlar oluyordu. Bir köylü ilk kez bir tekkenin kapısını çaldığında orada yalnızca bir dervişle karşılaşmıyordu. Sıcak bir yemek, bir gece konaklayacağı güvenli bir yer ve kendisini dinleyecek insanlar buluyordu. İşte Bektaşi tekkelerinin etkisi tam da burada başlıyordu. Çünkü insanlar devleti önce sarayda değil, yaşadıkları köyde tanır. Gördükleri ilk kurum çoğu zaman bir tekke oluyordu. Dervişler yalnızca dini sohbetler yapmıyordu. Bağ dikmeyi öğretiyor, su kaynaklarının kullanılmasına yardımcı oluyor, vakıf arazilerinin işletilmesini düzenliyor
Bazen de köyler arasında çıkan anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapıyordu. Bu nedenle tekkeler kısa sürede bulundukları bölgenin sosyal merkezi haline geldi. Alman tarihçi Oliver Jens Schmidt, Osmanlı'nın Balkanlardaki kalıcılığını değerlendirirken, askeri fetihlerin tek başına yeterli olmadığını, kalıcı yönetimin yerel kurumlar aracılığıyla inşa edildiğini vurgular. Bektaşi tekkeleri de bu kurumlar arasında önemli bir yer tutuyordu. Ancak tam da bu noktada Balkan tarih yazımında farklı değerlendirmeler ortaya çıkar. Bazı Sırp ve Bulgar tarihçileri bu tekkelerin yalnızca dini görev üstlenmediğini, Osmanlı yönetiminin yerleşmesini kolaylaştıran sosyal merkezler olarak çalıştığını savunur. Onlara göre yemek dağıtılması, barınma sağlanması, eğitim verilmesi ve vakıf sistemiyle ekonomik hayatın desteklenmesi, zaman içinde yerel halkın Osmanlı düzeniyle daha güçlü bağ kurmasına katkı sağladı. Bu nedenle bazı Balkan tarih yazımlarında bu süreç kültürel asimilasyon kavramıyla açıklanmaktadır. Buna karşılık Robert Elsey ve Natalie Claire gibi araştırmacılar, Bektaşi tekkelerinin aynı zamanda yerel geleneklerden de etkilendiğini, bazı bölgelerde eski kutsal mekanların üzerine kurulduğunu ve yerel kültürle karşılıklı bir etkileşim yaşandığını ifade eder. Yani tarih yalnızca tek yönlü bir değişimden ibaret değildir. Bazı yerlerde Osmanlı kültürü yerel toplumu etkilerken, bazı yerlerde de yerel gelenekler Bektaşi pratiğinin şekillenmesinde rol oynadı. İşte bu yüzden Rumeli'deki Bektaşilik sadece bir dini tarikatın hikayesi değil, farklı kültürlerin, farklı inançların ve farklı toplumların yüzyıllar boyunca kurduğu karmaşık ilişkinin de hikayesidir. Rumeli'de artık yeni bir dönem başlamıştı. İlk tekkelerin kurulmasının üzerinden yıllar geçmişti. Bektaşi dervişleri artık yalnızca yolculuk yapan gezginler değildi. Onlar, Rumeli'nin birçok noktasında kalıcı merkezler oluşturmuştu. Elbasan, Kuruca, Cirokaster, Kalkandelen, Prizren ve Dimetoka, kısa süre içinde Bektaşi yolunun en önemli merkezleri haline geldi. Bu merkezlerde yalnızca ibadet yapılmıyordu. Tarlalar ekiliyordu, bağlar kuruluyordu, vakıflar işletiliyordu, misafirler ağırlanıyordu, yoksullara her gün sıcak yemek dağıtılıyordu, yetim çocuklar korunuyordu, uzun yolculuk yapan tüccarlar gecelerini bu tekkelerde geçiriyordu. Zamanla bu yapılar bulundukları kasabaların ekonomik hayatını da etkilemeye başladı. Çiftçiler ürünlerini vakıf arazilerine satıyor. Esnaf tekkelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Çevrede yeni pazarlar oluşuyordu. Bir tekkenin kurulduğu yerde sadece dini bir merkez doğmuyordu. Yeni bir ekonomik düzen de oluşuyordu. İşte Osmanlı'nın Balkanlardaki kalıcılığı birçok tarihçiye göre tam da bu kurumlar sayesinde güç kazandı. Ancak Balkan halklarının tamamı bu gelişmeleri aynı şekilde değerlendirmedi. Bazı topluluklar tekkeleri güvenli sığınaklar olarak gördü. Bazıları ise Osmanlı hakimiyetinin toplum üzerindeki etkisinin en görünür sembollerinden biri olarak kabul etti. Bu nedenle Bektaşi tekkeleri bugün bile Balkan tarihinin en çok tartışılan kurumları arasında yer almaktadır. Tekkelerin çevresinde zamanla yeni yerleşimler oluştu. Bugün Balkanların birçok kasabasında hala ayakta duran eski Bektaşi dergahları, geçmişte bu merkezlerin ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bazı tekkeler dağların eteklerine kurulmuştu. Bazıları ise kervan yollarının kesiştiği noktalarda yükseliyordu. Bu yer seçimi tesadüf değildi. Buralar, insanların sürekli gelip geçtiği, haberlerin yayıldığı ve ticaretin canlı olduğu bölgelerdi. Böylece tekkeler yalnızca manevi merkezler olarak değil, bilginin, ekonominin ve toplumsal hayatın buluştuğu mekanlar haline geldi. Ancak
Bu değişim herkes için aynı anlamı taşımıyordu. Osmanlı idaresi açısından bu kurumlar yeni fethedilen bölgelerde istikrarı güçlendiren yapılardı. Balkan halklarının bir bölümü ise yaşanan dönüşümü kendi gelenekleri açısından değerlendirdi. Özellikle Sırp, Bulgar ve Yunan tarih yazımında Bektaşi tekkelerinin yayılması, Osmanlı'nın Balkanlardaki uzun vadeli hakimiyetinin önemli unsurlarından biri olarak ele alınmaktadır. Bu tarih yazımına göre askeri fetihler toprakların kapısını açtı. Fakat kalıcılığı sağlayan, toplumun gündelik hayatına nüfuz eden kurumlardı. Tekkeler, vakıflar, medreseler ve yeni yerleşim merkezleri birlikte işleyen büyük bir sistem oluşturuyordu. Bu nedenle bazı Balkan araştırmacıları bu süreci yalnızca dini faaliyet olarak değil, aynı zamanda kültürel dönüşüm süreci olarak değerlendirmektedir. Öte yandan Arnavutluk'ta farklı bir gelişme yaşandı. Bektaşilik, zaman içinde yalnızca Osmanlı dönemiyle özdeşleşen bir yapı olarak kalmadı. 19. yüzyılda Arnavut aydınlarının bir bölümü, Bektaşi tekkelerini eğitim, dil ve kültürel dayanışma merkezleri olarak görmeye başladı. Hatta bazı tekkelerde Arnavutça eserler okunuyor, yerel kültür korunuyor ve milli kimlik üzerine fikir alışverişleri yapılıyordu. Bu durum, Bektaşiliğin Balkanlardaki tarihinin tek yönlü olmadığını gösterir. Aynı kurum, bir dönemde Osmanlı'nın yayılışıyla ilişkilendirilirken, başka bir dönemde Osmanlı'dan bağımsız yeni kimlik arayışlarının da parçası haline gelebiliyordu. İşte tarih, tam da bu yüzden siyah ve beyazdan ibaret değildir. Aynı olay, farklı toplumların hafızasında farklı anlamlar kazanabilir ve Bektaşiliğin Balkanlardaki serüveni, bu durumun en dikkat çekici örneklerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllar boyunca Balkanların en büyük siyasi gücü olarak varlığını sürdürdü. Ancak hiçbir imparatorluk sonsuza kadar ayakta kalmaz. 19. yüzyıldan itibaren Balkanlarda milliyetçilik hareketleri güç kazanmaya başladı. Ardı ardına yaşanan savaşlar, isyanlar ve bağımsızlık mücadeleleri Osmanlı'nın bölgedeki hakimiyetini giderek zayıflattı. Sınırlar değişti, yeni devletler kuruldu. Bir zamanlar aynı yönetim altında yaşayan toplumlar artık farklı bayrakların altında yaşamaya başladı. Bu büyük dönüşüm Bektaşi tekkelerini de doğrudan etkiledi. Bazı dergahlar kapandı. Bazıları savaşlar sırasında zarar gördü. Bazıları ise yeni yönetimlerin baskısıyla faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Fakat Bektaşilik tamamen ortadan kalkmadı. Çünkü onu yaşatan yalnızca binalar değildi. Asıl miras, insanların hafızasında yaşamaya devam ediyordu. Dervişler, babalar ve talipler yeni şartlara uyum sağlayarak geleneklerini sürdürdüler. Özellikle Arnavutluk'ta Bektaşilik farklı bir gelişim gösterdi. 20. yüzyılın zorlu dönemlerine rağmen birçok Bektaşi topluluğu varlığını korumayı başardı. Bugün dünya Bektaşilerinin resmi merkezi, Arnavutluğun başkenti Tiran'da faaliyet göstermektedir. Bu durum, Bektaşiliğin tarih içinde geçirdiği büyük dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biridir. Bir zamanlar Anadolu'dan yola çıkan dervişlerin kurduğu tekkeler, aradan geçen yüzyılların ardından Balkanlarda yaşayan milyonlarca insanın ortak tarihinin bir parçası haline geldi. Kimileri için bu miras, tasavvufun ve maneviyatın temsilidir. Kimileri içinse Osmanlı döneminin kültürel ve siyasi izlerinden biridir. İşte bu farklı bakış açıları, Bektaşiliğin Balkan tarihindeki yerini bugün bile canlı tutmaktadır. Kesin olan bir gerçek vardır. Bektaşilik, yaklaşık 600 yıl boyunca Balkanların dini, sosyal ve kültürel hayatında önemli bir rol oynamıştır. Bu etkinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda farklı görüşler bulunsa da, hiç kimse
Bektaşi tekkelerinin Balkan tarihinin önemli kurumları arasında yer aldığını inkar etmemektedir. Bugün Elbasan'da, Kuruja'da, Kalkandelen'de, Prizren'de ve Balkanların daha birçok şehrinde ayakta kalan tekkeler, geçmişin sessiz tanıkları olarak varlıklarını sürdürmektedir. Taş duvarlar, ahşap kapılar, eski mezar taşları ve yüzyıllardır söylenen nefesler, bu uzun yolculuğun hala sona ermediğini hatırlatmaktadır. Çünkü tarih sadece savaşlarla yazılmaz. Bazen bir dergahın avlusunda pişen aşla, bir yolcuya açılan kapıyla ve kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü gelenekle de yaşamaya devam eder.